Herkese merhaba arkadaşlar, Fethiye gezilecek yerler başlıklı bu videomuzda, sizi Fethiye'ye gitmeden buranın kaşifi yapacağım. İnanıyorum ki bu videomla beraber Fethiye'nin tüm inceliklerine sahip olacaksınız. Adım adım, bölge bölge anlatacağım Fethiye'yi. Mavi ile yeşilin dans ettiği, sokakları huzur kokan, gezilecek yer ve yapılacak aktivitelerin bitmediği, turkuaz rengi koylara sahip bir yer Fethiye. Buraya geldiğinizde benzer duygular hissedip ve Fethiye'ye ikinci kez gelmek isteyeceksiniz. Vaktiniz doğrultusunda Fethiye'yi bölge bölge gezmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Fethiye'ye ilk defa gelecekseniz ilk 3 bölgeyi muhakkak ziyaret edin. Bu yerler için aracınız olursa çok rahat edersiniz. O zaman Fethiye merkez gezilecek yerler ile Fethiye'ye giriş yapalım. Fethiye merkez şehir yapısı olarak oldukça güzel bir mimariye sahip ve ilçe merkezi birçok küçük şehrimize göre daha güzel imkanları var. Birbirinden güzel restoranlar, sahildeki kordon ve alışveriş merkeziyle Fethiye merkez her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek düzeyde. Fethiye'de akşam gezilecek yer arıyorsanız muhakkak Fethiye Kordon'u ziyaret edin. Burada akşamlara çok güzel bir ortam oluşuyor. Capcanlı bir ortam, denizden gelen esinti ve kordonda yapılan yürüyüş insana huzur veriyor. Fethiye Kordon merkezde bulunuyor ve akşamları oldukça hareketleniyor. Köpeğini gezdirenler, bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar herkes burada. Güneşin nefis battığı bir manzarada lezzetli yemekler yemek ya da bir şeyler içmek isterseniz kordon boyunda birçok restoran ve kafe bulunuyor. Merkezde ikinci adresimiz ise Paspatur Çarşısı. Fethiye merkezde nereler gezilir sorusunun en bilindik yanıtlarından biri de Paspatur Çarşısı. Çarşının bulunduğu bölge Fethiye'nin en eski yerleşim yerlerinden sayılıyor. Paspatur Çarşısı toplam 5 sokaktan oluşuyor ve Fethiye Marina ve Çarşı Caddesi arasında kalıyor. Paspatur Çarşısı'nda zamanla aslına uygun restore edilmiş eski cumbalı evler atmosferi daha da güzelleştiriyor. Otantik bir çarşı olan Paspatur'da kuyumcular, hediyelik eşya satan dükkanlar, baharatçılar, halıcılar, birbirinden farklı konsepte kafeler ve eğlence mekanları bulunuyor. Ayrıca 1781 yılında Osmanlılar tarafından inşa edilmiş Paspatur Camii de bu çarşı içinde yer alıyor. Yaz döneminde yerli yabancı turistler gece hayatı ve eğlenmek için burayı tercih ediyor. Merkezde bir sonraki adresimiz olan Fethiye Arkeoloji Müzesi'ne gidiyoruz. Fethiye denilince akla her ne kadar tatil, deniz, kum, güneş, gelse de tarih ve kültür açısından da burası çok özel bir yer. Fethiye, Antik Likya bölgesinin en batıdaki kenti Termessos'un üzerinde kurulmuş, burası zamanında liman kenti olarak da kullanılıyormuş. Termessos ve çevre yerlerdeki antik kentlerden çıkan eserler Fethiye Müzesi'nde sergileniyor. Müze alan açısından küçük ama eser açısından zengin. Fethiye merkeze geldiğinizde bu küçük müzeyi kesinlikle ziyaret edin. Ayrıca müzenin herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Yine tarihi bir yerden devam ediyoruz. Burası ise Amintas Kaya Mezarı Termessos Antik Kenti. Fethiye merkezde gezilecek yerlerden en önemlisi kesinlikle Amintas Kaya Mezarlarıdır. Döneminde Likyalılar nereye mezar yapacaklarını çok iyi biliyorlarmış, çünkü bu kaya mezarlarının manzarası muhteşem. Amintas Kaya Mezarları Fethiye Kral Mezarları olarak da geçiyor. Mezar duvarının orta bölümündeki Hermapias oğlu Amintas yazısı nedeniyle Amintas Mezarı olarak isimlendirilmiş. Mezarın girişine merdivenleri çıkarak ulaşabiliyorsunuz. Mezar odasına açılan bölümde 4 ana panele ayrılmış bir kapı tasviri var. Odanın iç kısmında ise düz ve kaba işlenmiş bir tavan ve 3 adet mezarlık bulunuyor. Şimdi ise hem manzaralı hem de romantik bir yere gidiyoruz. Fethiye Kalesi ve Aşıklar Tepesi. Sabahı ayrı güzel, akşamı ayrı güzel bir manzara sizi bekliyor. Fethiye'yi yukarıdan izlemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Fethiye Kalesi aynı zamanda Fethiye Aşıklar Tepesi'nin bulunduğu yerdedir. Kaleye doğru çıkarken Amintas Kaya Mezarları'nın tüm ihtişamını görüyorsunuz, yani Amintas'a çok yakın. Kalenin tarihi çok fazla bilinmiyor ama Rodosluların bu kaleyi onardığı biliniyor. Fethiye Kalesi'nden günümüze sadece ufak tefek kalıntılar kalmış.
Güzel Fethiye manzarasını görmek için burayı listeye alın. Sadece kale akşamları keyifçilerin mekanı oluyor, bilginiz olsun. Şimdi ise sahile iniyoruz ve adresimiz ise Çalış Plajı. Çalış Plajı, Fethiye'nin en popüler plajlarından biri. Merkezde olması ve insanların buraya kolay gidip gelebilmesi plajı popüler kılıyor. Çalış Plajı oldukça uzun bir kumsala sahip. Plaj kalabalık olsa da bu durum çok fazla göze çarpmıyor. Çalış Plajı'nda yapılacak en iyi şey gün batımını izlemek. Çalış Plajı'nda bir de kuş cenneti var. Toplamda 200 kuş bulunuyor. İlginiz varsa burayı da ziyaret edebilirsiniz. Şövalye Adası. Fethiye sahilden karşıya baktığınızda gördüğünüz bir ada var. İşte o ada Şövalye Adası. Resmen Fethiye limanını koruyan bir konumda ve Çalış Plajı'nın tam karşısında bulunuyor. Adanın ilk adı Eski Meğer'miş. Adada geçmişte şövalyeler yaşadığından ismi Şövalye Adası olarak değiştirilmiş. Şövalye Adası yerleşime açık bir ada. Burada çok güzel restoran ve kafeler bulunuyor. Tatil arayanlar için otel seçeneği de var. Şövalye Adası dediğim gibi tarihi bir ada, çünkü ada üzerinde tarihi kalıntılar mevcut. Adaya ulaşmak için Çalış Plajı'ndan kayıklarla adaya geçiliyor. Merkezden uzaklaşıp Fethiye gezilecek yerler listesinde Kayaköy bölgesine geldik. Fethiye'nin en güzel noktalarından biri olan Kayaköy, hem tarihi güzellikleri hem de güzel koylarıyla insanı mest ediyor. Bu bölgeye Fethiye'nin içinden virajlı bir yoldan küçük bir dağa çıkarak geliyorsunuz ve burada muhteşem bir doğa sizi bekliyor. Konaklama seçeneği olarak Fethiye'de kafa dinlemek istiyorsanız Kayaköy'ü tercih edin derim. Kayaköy gezilecek yerler duraklarımızdan ilki olan Kayaköy'e, namı diğer ismi olan Hayalet Köy'e hoş geldiniz. Kayaköy eski bir Rum yerleşkesi. Köy yamaca doğru biri diğerinin önünü kapatmayacak şekilde saygıyla dizilmiş, 3500 evden oluşuyor ve bu evlerde şu anda kimsecikler yaşamıyor. Kayaköy'de 1922'ye kadar 25.000 kişi yaşıyormuş. İstiklal Savaşı'ndan sonra nüfus mübadelesinde köyün sakinleri Yunanistan'a gönderilmiş ve buraya da Batı Trakya'dan gelen Türkler yerleştirilmiş. Fakat gelen Türkler eski evlerde değil de Kayaköy'ün önündeki düzlüğe evler kurmuş ve bu evlerde yaşamışlar. Durum böyle olunca da köyde yaşayan kimse kalmamış ve burası Hayaletköy adını almış. Kayaköy öğren yeri giriş ücreti ise kişi başı 25 Türk Lirası, müze kart burada geçerli. Afkule Manastırı. Afkule Manastırı'nın hikayesine göre burayı Aios Eleftherios adlı bir keşişin 10 metrelik bir alanda kayayı oyarak yaptığına inanılıyor. Genel olarak manastırlar insanlardan uzak alanlara yapılıyor. Trabzon'daki Sümela Manastırı bunun en güzel örneği. İnzivaya çekilme ve dünya işlerinden uzaklaşmanın en güzel yolu bu olsa gerek. Burayı yapan keşişin de ömür boyu kendini dine verdiği ve burada çile çektiğine inanılıyor. Ayrıca manastırda birden çok oda ve su kemeri bulunuyor. Afkule Manastırı'na gitmek biraz mesele, tabelasını gördükten sonra ormanın içinden araba ile ilerliyorsunuz ve aracınızı yolun sonuna park ediyorsunuz. Sonrasında patikalardan 40 dakika kadar yürüyorsunuz ve manastıra ulaşıyorsunuz. Kayaların üzerindeki işaretleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yürüyüş için mutlaka spor ayakkabı giyin ve yanınıza su alın. Gemiler Koyu. Fethiye'nin en güzel koylarından biri olan Gemile Koyu ormanların arasından gidip maviye buluştuğunuz bir yer. Gemiler Koyu'na giden yolun çok güzel bir manzarası var. Yol üzerinde manzaraya bakan bir noktada piknik masası gördüğünüzde durun, çünkü oranın keyfi bir başka. Gemile Koyu'nun suyu oldukça temiz ve sahilde çakıl bulunuyor. Buraya gelirken deniz ayakkabısı ve şnorkel şart, ayrıca Gemile Koyu'nda şezlong şemsiye kiralama imkanı mevcut, bir de tuvalet ve duş olanağı da var. Dilerseniz kendi şemsiyeniz ve sandalyelerinizle de gününüzü geçirebilirsiniz. Gemile Koyu'na giriş ücreti araç ile 35 Türk Lirası, duş ve kabin hizmeti fiyata dahil. Soğuk Su Koyu. Fethiye gezilecek yerler listesinin en soğuk yerine geldik, burası Soğuk Su Koyu. Yazın sıcağında burası buz gibi suyuyla gerçekten şok etkisi yaratıyor.
Buraya Ölüdeniz tekne turu ile ulaştık. Normalde araba ile Soğuk Su Koyu'na ulaşım yok. Soğuk Su Koyu'nda deniz tertemiz. Soğuk su kaynağına yüzdükçe sıcaklık azalıyor ve üşümeye başlıyorsunuz. Yazın sıcağında gerçekten çok iyi oluyor. Ayrıca burada herhangi bir işletme yok ve gelirken tedarikli gelmenizde fayda var. Soğuk Su Koyu'na yürüyerek nasıl gidilir derseniz, burası Kayaköy'ün tam arka tarafında kalıyor. Yürüyüş yapmayı severim derseniz Kayaköy'deki kalıntıların içinden, çeşmenin yanındaki yoldan kiliseye doğru, sahile kadar uzanan 40 dakikalık patika bir yoldan buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi ise Fethiye'nin gözbebeği Ölüdeniz bölgesine gidiyoruz. Ölüdeniz, Türkiye değil dünya çapında tanınan bir yer. Babadağ, Belcekız ve Kumburnu plajı, Kelebekler Vadisi ile Ölüdeniz bambaşka bir yer. Henüz Ölüdeniz'i sevmediğini söyleyen kimseyi duymadım. Fethiye Ölüdeniz gezilecek yerler size pırıl pırıl bir deniz, göz alabildiğine mavilikler, bol aksiyonlu aktiviteler vaat ediyor. Ölüdeniz'de 2 gününüz varsa bunun birini tekne turuna ayırın derim. Belcekız plajı. Ölüdeniz plajı namı diğer Belcekız plajı, Ölüdeniz'e indiğinizde sol tarafta kalan ve kayalıklara kadar devam eden bir plaj. Ölüdeniz'de denize girebileceğiniz ücretsiz bir plaj burası. Burada belediyenin şezlong ve şemsiyeleri bulunuyor. Makul ücretlerle kiralayabilir ya da kendi sandalyelerinizle, havlunuzu serip takılabilirsiniz. Yaklaşık 3 kilometrelik halk plajının denizi dalgalı ve hemen derinleşiyor. Yüksek sezonda oldukça kalabalık ve bundan dolayı da deniz bulanık olabiliyor. Ölüdeniz'de konaklama yaptıysanız bu plajda sabahın ilk saatlerinde denize girin. İnanılmaz güzel bir keyfi var. Kumburnu plajı. Fethiye gezilecek yerler listesinin en popüler noktalarından olan Kumburnu plajına geldik. Kumburnu plajı sadece Türkiye'de değil dünyada meşhur bir yer. Ölüdeniz Lagünü olarak da bilinen Kumburnu size hem denizi hem de göl sayılabilecek bir alanın keyfini yaşatıyor. Kumburnu plajı, Ölüdeniz'in en sağ tarafında yani en uç noktasında yer alıyor. Plajın sağ tarafındaki kısım durgun ve sığ, diğer tarafı daha serin ve dalgalı. Burası halk plajı değil yani giriş ücretli. Kumburnu plajı kumlu ve küçük taşlardan oluşuyor. Ölüdeniz plajına göre burası çocuklu aileler için daha ideal. 2024 yılı için Kumburnu plajı giriş ücreti araç için 150 Türk Lirası, yayalar için en son ücret alınmıyordu. Montana Seyir Tepesi. Hani sosyal medyada Ölüdeniz'in efsane fotoğrafları var ya işte onlar genelde Montana Tepesi'nden çekiliyor. Gerçekten burası tam bir manzara seyir noktası. Bir yanda Kumburnu plajı, diğer yanda Ölüdeniz plajı. Manzaraya uzun uzun bakıp bütün dertlerinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Bana göre Ölüdeniz'in efsane manzarası bir Montana'dan bir de Babadağ'dan izlenir. Montana Tepesi'nde yanınıza alabilirseniz kamp sandalyesi alın ve burada bizim gibi keyif yapın. Hele bir de burada gün batımına denk gelirseniz değmeyin keyfinize. Bundan 2 sene öncesinde Montana Tepesi'ne araç ile gidebiliyordunuz fakat yakın zamanda gidiş yolu araç girişine kapatıldı. Yine de Montana'ya gitmek isterseniz arabanızı Garcia Otel'in önüne bıraktıktan sonra yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş ile Montana Tepesi'ne ulaşabilirsiniz. Eğer motosiklet varsa sorun yok. Yürümeye değer mi derseniz bence kesinlikle değer. Babadağ. Babadağ, Ölüdeniz ile özdeşleşen meşhur yamaç paraşütü atlayışlarının yapıldığı nokta. Atlayış için araçla gidilebilen Babadağ artık teleferik ile de çıkılıyor. Adrenalinle aranız iyiyse Ölüdeniz'e gelip de paraşütle atlamadan dönmezsiniz zaten, yok benim ayaklarım yere bassın ama manzarayı da göreyim diyorsanız da Babadağ'ı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca buraya şık bir de restoran yapıldı. Nefis manzarayı izlerken lezzetli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ancak fiyatlar biraz pahalı bilginiz olsun. Kelebekler Vadisi. Fethiye gezilecek yerler denildiğinde şüphesiz hepimizin aklına burası geliyor. Bizce Kelebekler Vadisi, Türkiye'de en iyi manzaraya sahip yerler arasında ilk 3'e girer. Yukarıdan manzarası efsane. Resmen adrenalin salgılıyorsunuz. Vadiye gitmek isteyenler için 2 farklı seçenek bulunuyor. İlk olarak günübirlik tekne turlarının duraklarından biri olarak Kelebekler Vadisi'ne gidebilir,
tekneler burada 1 saatlik mola veriyor. İkinci seçenek ise Ölüdeniz'den kalkan dolmuş tekneleridir. Bu şekilde koyda tüm gününüzü geçirebilir, hatta burada konaklayabilirsiniz. Ayrıca Kelebekler Vadisi'nde kamp yapma imkanı var. İster kendi çadırınızla konaklayabilir, isterseniz de burada bulunan bungalov veya çadırları kiralayabilirsiniz. Gelelim Kelebekler Vadisi'nde yukarıdan en iyi fotoğraf çekme kısmına. Ölüdeniz tarafından araç ile gelirken Kelebekler Vadisi'nin hemen ilk virajında araçların durduğu, arıların istila ettiği bir çeşme ve kayalık olan bir alan var. Bu alanda manzaranın tadını çıkarabilir, birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Kabak Koyu. Kabak Koyu Fethiye'nin en güzel koylarından biri. Koyun yaklaşık 200 metre çakıllı bir kumsalı var. Deniz oldukça dalgalı, rengi masmavi. Burada bulunan oteller ve kamping alanlarında konaklama yapabileceğiniz bir sürü alternatifiniz var. Kabak Koyu'nun üst tarafında bir şelale bulunuyor. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşle şelaleye ulaşabilirsiniz. Buraya çıkmak biraz zahmetli ve performans istiyor. Ama sıcaktan bunaldığınızda şelalenin buz gibi suyunda serinlemek yorgunluğu alıp götürüyor. Öyle büyük bir şelale beklemeyin. Vaktiniz varsa keyifli bir doğa yürüyüşü için gitmeye değer. Kabak Koyu'nda dediğim gibi kamp yapabileceğiniz birçok işletme bulunuyor. Kamplarda duş ve lavabo imkanı var. Genelde yarım pansiyon şeklinde çalışıyorlar. Kamp fiyatları için önceden kamp yerleriyle irtibata geçmenizde fayda var. Hisarönü Ovacık. Fethiye Ölüdeniz'in gece hayatı burada akıyor. Fethiye'de gece ne yapılır diye soranlar cevabı Hisarönü'nde bulacaklar. Çam ormanlarının arasında bulunan Hisarönü ve Ovacık mahalleleri Fethiye ve Ölüdeniz'in konum olarak tam ortasında yer alıyor. Hisarönü'nde çok sayıda otel ve tatil köyü bulunuyor. Fethiye konaklama tercihinizi konumu açısından burada yapabilirsiniz. Eğlenmek için buradaki barları ve gece kulüplerini tercih edebilirsiniz. Şimdi Fethiye'nin kuzey tarafına doğru Yanıklar bölgesine gidiyoruz. Yani Muğla merkez tarafından gelirseniz Fethiye merkezden önce Yanıklar tarafından geçiyorsunuz. Burada gezebileceğiniz birçok koy bulunuyor. Bu koylardan bir tanesi ise Günlüklü Koyu. Günlüklü Koyu, Fethiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor, yani yaklaşık 20 dakika mesafede yer alıyor. Ormanın içinde bulunan Günlüklü Koyu'nun denizi sakin ve kumlu ve deniz hemen derinleşmiyor. Ağaçların altından 5-10 metre yürüyorsunuz, sonra denize ulaşabiliyorsunuz. Burayı genelde çocuklu aileler tercih ediyor, bilginiz olsun. Ayrıca Günlüklü Koyu'nda kamp alanı da bulunuyor. Kendi çadırınızla ya da kamp alanından kiralayacağınız çadırla konaklayabilirsiniz. Şezlong, şemsiye isterseniz yandaki otelin hizmetinden faydalanıyorsunuz. Katrancı Koyu Tabiat Parkı. Katrancı Koyu, Günlüklü Koyu'nun ikizi gibi. Katrancı Koyu Tabiat Parkı, Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada 2 adet koy var, biri kumlu diğeri çakıllı ve deniz hemen derinleşmiyor. Bu koylardan biri kamp alanı olarak kullanılıyor, diğeri de günübirlik gelenler için kullanılıyor. Kamp alanı çam ve okaliptüs ağaçları ile iç içe. Katrancı Koyu çocuklu aileler için uygun olup kamp için duş, tuvalet, lavabo, çamaşırhane, buzdolabı, soyunma kabini, restoran, kafeterya gibi imkanlar da mevcut. Katrancı Koyu Tabiat Parkı, yazın özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Kalabalık olunca da ister istemez deniz kirleniyor ve rahatsız olabiliyorsunuz. Programınız müsaitse hafta içi erken saatleri tercih edebilirsiniz. Karaot Plajı. Fethiye Yanıklar bölgesinde yer alan Karaot Plajı upuzun bir plaj ve burada hizmet veren bir tesis bulunuyor. Eğer faydalanmayacaksanız hazırlıklı gelin, çünkü herhangi bir market yok. Bizim burada dikkatimizi çeken karavancılar oldu. En az 20 tane karavan gördük. Gölgelik alanlardan ve plajın büyüklüğünden tercih edilmiş sanırım. Yani karavanınız varsa burayı değerlendirebilirsiniz. Bir de Karaot plajının çok farklı bir özelliği var. O da karettaların yumurtlama alanı olması, tıpkı İztuzu plajı gibi burası da koruma altında. Akşam 8'den sonra plajın belli yerlerine geçiş yasak. Yanıklar Yeşil Vadi Doğa Park.
Yanıklar Köyü, Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Köyün içinden Kargı Çayı geçiyor. Yol üzerinde bol bol narenciye bahçelerini göreceksiniz. Yanıklar Köyü yürüyüş yolları, plajı, sessiz ve sakin doğası ile huzuru hissedebileceğiniz bir yer. Bence Fethiye gezilecek yerler rotanıza muhakkak dahil etmelisiniz, özellikle de Yeşil Vadi listenizde olsun. Yanıklar Köyü'nde yapılabilecek en güzel şeyler, kahvaltı ve kamp. Ayrıca Yanıklar Köyü'nde kamp için Yeşil Vadi Doğa Park ve kamp alanı bulunuyor. Burada kamp yapmayı düşünürseniz işletmeye ait çadırlarda ya da kendi çadırınızda konaklayabilirsiniz. Çayın üzerinde kurulu salıncakta keyif yaparak güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Sıcaktan bunaldığınızda çayın buz gibi suyuna ya da alanın ilerisinde bulunan doğal havuza kendinizi bırakıp serinlemeyi ihmal etmeyin. Fethiye gezilecek yerler listesinde son yılların en popüler yeri olan Göcek bölgesine gidiyoruz. Bana göre Göcek'e ayrı bir önem vermelisiniz. Göcek denilince akla Mavi Tur geliyor. Buraya geldiğinizde tekne turu muhakkak yapın derim, özellikle 12 adalar turuna katılın ve denizin keyfini çıkartın. Harika doğası, birbirinden güzel koyları ve tarihiyle son yılların popüler tatil bölgelerinden olan Göcek aynı zamanda mavi yolculuk denildiğinde de akla gelen ilk yerlerden. Muğla ilçeleri içinde benim yüzmeyi en çok sevdiğim koylar Göcek'te yer alıyor. İnlice Plajı. İnlice Plajı, Göcek'ten hemen önce geliyor. Denize girmek isterseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Bu plaj halka açık ve belediyenin işlettiği bir işletme bulunuyor. Duş, soyunma kabini ve lavabo ücretsiz. İşletmede fiyatlar oldukça makul. Piknik ve mangal yapacağınız alanlar bulunuyor. İnlice plajının deniz suyu sıcaklığı ideal, deniz yer yer derinleşebiliyor. Plajda kum ve çakıl karışık, kuralları olan temiz bir plaj burası ve en önemlisi çocuklu aileler için oldukça ideal. Şimdi ise Saklıkent bölgesine doğru gidiyoruz. Saklıkent Kanyonu aslında konum itibariyle Fethiye'de değil Seydikemer ilçesinde yer alıyor. Ancak Fethiye'ye yakınlığı dolayısıyla hep Fethiye gezilecek yerler listelerinde adı geçiyor. Buz gibi soğuk sularıyla, muhteşem doğasıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Saklıkent Kanyonu, Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayı'nın kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu bir kanyon. Suyun kolayca aşındırdığı kalkerli arazide, fay çatlaklarının da yardımıyla sarp ve derin bir kanyon oluşmuş. Saklıkent Kanyonu'nun uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği yaklaşık 200 metreye kadar ulaşıyor. Saklıkent Kanyonu'na yüksek sezonda vaktiniz müsaitse erken gitmeye çalışın, çünkü öğleden sonra inanılmaz kalabalık oluyor. Kanyonda yürüyüş yapacaksanız mutlaka yanınıza deniz ayakkabısı alın, unuttuysanız orada da kiralama imkanınız bulunuyor. Saklıkent Kanyonu iletişim numarası 0252 656 10 75. Ayrıca burada müze kart ve kredi kartı geçerli değil. Gizlikent Şelalesi. Gizlikent Şelalesi de Saklıkent gibi adını Fethiye ile özdeşleştirmiş bulunan bir güzellik. Burası ormanın içinde doğa harikası bir yer. Saklıkent Kanyonu ile Gizlikent Şelalesi arasında 2-3 km var. Saklıkent Kanyonu'nun çok yakınında olan Gizlikent Şelalesi için Saklıkent'e gelmeden tabelalardan sağa dönüyorsunuz ve içeriye doğru yaklaşık 1 kilometre gidiyorsunuz ve şelalenin başlangıç noktasına ulaşıyorsunuz. Daha sonra da merdiven kısmı başlıyor. Girişten sonra uzunca bir merdiven inilerek, sonrasında 300 metre kadar yer yer yükselen akarsuyun içerisinden yürüyerek şelaleye ulaşılıyor. Yanınıza mutlaka deniz ayakkabısı alın. Eğer yanınıza almadıysanız girişte kiralayabileceğiniz deniz ayakkabıları bulunuyor. Ayrıca şelalenin tazikli akan suyunun altında doğal duş keyfi yapmadan dönmeyin derim. Flos Antik Kenti. Saklıkent ve Gizlikent'ten sonra kendinizi Akdağlara vurun. Eğer Nisan-Mayıs dönemlerinde geldiyseniz bu dağda kar erimemiş oluyor ve kartpostallık görüntüler sizi bekliyor. Flos Antik Kenti'nin manzarası efsane ötesi, çünkü buradaki kaya mezarları tüm görkemiyle kendine hayran bırakıyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Flos Antik Kenti'nin efsanesi Pegasus'tan geliyor. Kanatlı at Pegasus ile kahramanı Belleropontes'in burada yaşadığına inanılıyor. Belleropontes ile Pegasus'un,
Üç başlı canavar Chimera ile savaşırken resmedildiği Bellere Pontes'e ait mezar anıtını yamaçtaki kayalarda yer alan tapınak mezarlarında görebilirsiniz. Fethiye'de akşam nereye gidilir? Fethiye akşamları bir başka oluyor. Fethiye'de akşam, kordon yani sahil kenarı çok güzel oluyor. Ayrıca Ölüdeniz ve Ovacık da gece hayatı için canlı sayılır. Balık pazarını da unutmayalım. Akşam yemeği için ya balık pazarını ya da kordondaki restoranları tercih edebilirsiniz. Fethiye gezilecek yerler listesinin sonuna geldik. Listedeki tüm yerleri detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Buraları gezerseniz Fethiye ve Seydikemer'de gezmediğiniz yer kalmaz. Düşüncelerinizi aşağıya yorum yaparak benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.